Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Yünlü. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmek olarak ayarlamamız gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Ve modelimizi tam denk getirerek kuracağız. Şöyle. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tam da istediğim ilmek sayısı. Şu şekilde bakın. 3, 3, 3, 3, 3 sonuna bir ilmek ekliyorum. Şu anda şişimde toplamda 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin arka yüzündeyim arkadaşlar. İlk sıra şöyle bir zemin oluşturacağım. Modelimiz lastiksiz yapılan bir model ama isterseniz lastik üzerine de. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelimin arka yüzünde ilk sıraya mahsus şöyle kenar ilmeğinden sonra 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters örerek sıramızı tamamlayalım. Modelin ön yüzüne geçince modeli kurmaya başlayacağız. 2 düz 1 ters. Bir ters. Sıra sonunda 2 düzle bitirdim sıramı. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek örüyorum. İlmeklerim zaten ters. 2 ters ilmek ördüm. Düz ilmeğe gelince bakın şu düz ilmek bir alttakini alıyorum. Bakın şunu aldım. Şişime taktım bu ilmeği. Bunu düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. Devamında 2 ters ilmek. Düz ilmeğe gelince bir alttakini aldım. Şöyle taktım şişime ve düz olarak bunu ördüm. Devamındaki ilmeğimi de örmeden aldım. 2 ters ilmek. Düzde ne yapıyoruz? Bir alttakini alıyoruz bu birinci sırada. Onu düz ördüm. Daha sonraki ilmeğimi de örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim düz olarak ördüm. Şu ikili ilmeğe geldim. Bunu ters örüyorum. Şöyle arka taraftan yani kendimden taraftan alarak 2 ilmeği ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. 2 düz. Bu ikili ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkisini bir alarak 2 düz. Bir ters. 2 düz. Bir ters.
ters ilmeğim ama şu ikili olan ilmeğimiz. Onun ikisini bir alıyoruz. Kenarda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Ön yüzünde yapacağımız işlem de bu. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Harika bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Bu ters ilmekte hiçbir işlem yapmıyoruz. Arka yüzünde düz, ön yüzünde ters örüyoruz. Geldim bu düz ilmeğe. Bakın şurada ikili bir yer var. Bakın düz olan ilmeğim bir de yanında oluştu. Bakın şöyle bir ilmek de yanında var. Bu yanındakini alıyorum, şişime takıyorum bu şekilde ve bu ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. 2 ters. Şuradan çıkaracağım ilmeği aldım, şişime taktım. Bunu düz ördüm ve bir sonrakini örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Bir alttaki ilmeği aldım. Bakın bunu değil, bunu. Baştakini alıyorum, şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum o ilmeğimi. Devamındakini de örmeden aldım. 2 ters ilmek. Öndeki bir alttan öndeki ilmeğimi aldım, şişime taktım, düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. Sıra sonunda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Model ilerledikçe şu düz olan ilmekler daha da güzel görünecek. Şu anda pek bir şey belli değil. Modelin arka yüzünde yapacağımız işlem yine aynı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. Bu ikili ilmeğe gelince bunu da ters örüyorum. İkisini bir alarak ters ördüm. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Arka yüzünde yapacağımız işlem hep bu. Düz ilmeklerimizi düz, o ikili ilmeği de ters olarak ikisini bir alarak ters örüyoruz yani. Evet, bakın şöyle kabarmalar başladı. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Bir kez daha kuralım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce 2 ters ilmeğimiz var. Yine ters olarak örelim. Daha sonra geldik bu düz ilmeğe. Bu düz ilmeğin önce şu birinci ilmeğini aldım. Bakın buradaki alttan birinci ilmeği aldım. Bunu düz olarak ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğimi örmeden aldım sağ şişime. 2 ters ilmek. Düz ilmeğe gelince bir alt sıradan şu ilmeğin yanındaki öndeki şöyle ipimi aldım, şişime taktım, düz olarak ördüm bunu. Devamındakini örmeden aldım. Ön yüzünde yapacağımız işlem de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay ve çok güzel spor duran bir model. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Sıra sonunda 2 ters ilmekle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım bu şekilde. Birinci sıra yani ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Arka yüzüne geçtik. Arka yüzünde yapacağımız işlemde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. 2 düz ilmek ördüm. Sıra geldi şu ikili ilmeğime. Bunu ters örüyorum. İkisini bir aldım ve ters ördüm. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters.
Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Modelin arka yüzü bakın şu şekilde şöyle. Ön yüzünde görüntüsü böyle olacak. Tam model kendini göstermedi. Ama mantığı anlaşıldı umarım. Nasıl yapacağımızı göstermiş olduk. Model tabi ilerledikçe kendini gösterecek. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Şöyle gayet güzel. Şöyle kışlık örgülerinizde atkı, bere, yelek, hırka, eğer çizgili hoşunuza gidiyorsa bebek battaniyesi yapabilirsiniz daha kalın iplerle. Arka yüzün görüntüsü de şöyle. 2 düz bir ters lastik görüntüsü. Dekoratif yastık yapımında kullanabilirsiniz. Çanta yapımında kullanabilirsiniz bu modeli. Tabii onlara uygun ip seçerseniz çok çok güzel ve gösterişli olacağından eminim. Şöyle evet yanda göstereyim. Sizler de nelerde kullanacaksınız arkadaşlar bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.